CoinTeri YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugünkü videomuzda Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır? Yani long short pozisyon nedir? Nasıl açılır? Stop loss emir türü nasıl girilir? Veya kaldırıcın mantığı nedir ve nasıl kullanılır? Vadeli işlemlerle alakalı aklınıza gelebilecek her türlü soru işaretine bu videoda cevap vermeye sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Normalde bana 100 doların varken 10.000 dolarlık bir işlem açabileceksin deseler nasıl olur diye düşünür, kafayı yerdim herhalde. Ama kaldırıcın mantığını öğrendikten sonra aslında bunun gayet kolay bir şey olduğunu, mümkün bir şey olduğunu ve eğer doğru kullanılabilirse gerçekten de daha fazla kazanma imkanı sağladığını anlamış oldum kriptoda geçirdiğim süre zarfında ve bugün de bu bildiklerimi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır? Arkadaşlar öncelikle tabii ki bir Binance hesabınız olmak zorunda. Ama sonrasında Binance hesabını açıp KYC'yi de tamamladıktan sonra bir de vadeli işlemler hesabı açmanız gerekiyor. Şimdi dilerseniz ben bir giriş yapayım. Eğer Binance hesabınız hiç yoksa ben açıklama kısmına hem normal Binance'e kayıt linki hem de vadeli işlemler kayıt linki bırakıyorum. Bütün bu linkler komisyon indirimli. Yani bu linkleri kullanarak Binance'e kayıt olduğunuz zaman ömür boyu geçerli komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Videoda daha az komisyon ödemek için farklı yöntemlerden de bahsedeceğim. Ama en başta kayıt olurken mutlaka bir komisyon indirimli link kullanmayı unutmayınız. Kayıt olma ekranını öncelikle bir göstereyim. Burada telefon veya e-posta ile çok hızlı bir şekilde kaydolabilirsiniz. Benim verdiğim linke tıkladığınız zaman burada referans kimliği otomatik yapıştırılmış olacak. Eğer yoksa buradaki kodu da açıklamaya yazmış olacağım. Hesabı oluşturduğunuzu veya zaten var olduğunu varsayıyorum. Şimdi ben kendim hesabıma bir giriş yapayım. Evet, şimdi ben kendi Binance hesabıma giriş yaptım. Siz de giriş yaptığınız zaman buradaki kimlik kısmından kimliğinizi öncelikle bir onaylamanız gerekiyor. Zaten bu onay işlemi her zaman gerekli ve bence yapılması gereken bir şey. Benim hesabım doğrulanmış olarak gözüküyor şu anda. Bundan sonra vadeli işlemler kısmına geçeceğiz. Ama ne web sitesinde ne de mobil uygulamada Türkçe bir şekilde vadeli işlemleri kullanamazsınız. Bunun için bu linkteki tr kısmını en yani İngilizce yapabilirsiniz. Veya sağ üstteki dil kısmından da direkt olarak İngilizceyi seçtiğimiz zaman burada vadeli işlemlere ulaşabileceğiz arkadaşlar. Şimdi vadeli işlemlere girmeden önce bu kısma vadeli işlemlerde kullanabilmek üzere bu cüzdana bir transfer yapmamız gerekiyor. Bunun için de bir cüzdanımıza girelim. Cüzdanımızın genel görünümünde bakın burada Fiat and Spot var. Margin, Futures olarak farklı cüzdanlar var. Earn, Funding gibi farklı cüzdanlar var. Bizim buradaki Futures'a bir bakiye transferi yapmamız gerekiyor. Çünkü Spot cüzdanımızda ne kadar para olursa olsun bunu transfer edemezsek eğer etmezsek bu parayı Futures'ta kullanamayız. Futures'a geliyoruz veya herhangi bir Fiat and Spot'ta da bunu yapabilirsiniz. Transfer butonuna tıklıyoruz. Burada hangi cüzdandan hangi cüzdana göndermek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Buradaki oklarla geçişleri yapabilirsiniz. USDM Futures'tan normal spot cüzdana atacağız mesela diyelim. Buradan hangi coin'i atmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ne kadarlık atmak istediğinizi yazıyorsunuz. Veya tam tersi spot'tan Futures'a sizin atmanız gerekecek ilk başta. Burada Confirm butonuna tıkladığınız zaman transferi gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Yani Futures cüzdanınıza para transferi olduktan sonra da işlem yapabilirsiniz. Şimdi gelelim işlem nasıl yapılır, kaldıraç nasıl ayarlanır, long short pozisyonlar nasıl açılır, bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu arada ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalımızda çok güzel airdroplar, ön satışlar, para kazanabileceğiniz çok çeşitli içerikler paylaşıyoruz. Bunlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve daha da önemlisi bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu sayede videolardan anında haberdar olabileceksiniz. Bir beğeni bir de güzel yorumda bırakırsanız bizi zaten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi daha net görebilmeniz için ekranımı ayarladım. Şimdi sol üstte arkadaşlar hangi paritede işlem yapabileceğimizi seçiyoruz. Burada süresiz vadeli işlemler var veya süreli vadeli işlemler de yapılabiliyor. Ancak ben genelde yani her zaman süresiz olanları seçiyorum. Burada mesela Bitcoin USDT veya farklı bir coin'in USDT paritesinde süreksiz vadeli işlem yapabiliyoruz. Mesela Bitcoin USDT. Burada paritemizi seçtik. Fiyatımızı gösteriyor. Burada diğer funding fee gibi farklı işimize yarayabilecek detayları gösteriyor ama şu an için bunlar
çok önemli değiller. Grafiğimiz zaten borsalardaki grafikleri ben çok incelemiyorum. Order book'umuz var. Yani burası bizim emir defterimiz, emir tahtamız. Burada alıcılar ve satıcılar var. Her zaman söylediğim gibi alıcılar daha uygundan almak isterken satıcılar da daha pahalıdan satmak istiyor ve ikisinin bir araya geldiği noktada bize o anki fiyatı veriyor. Sağ tarafta da bizim asıl alım satım kumandamız, bizim en çok kullanacağımız yer bulunuyor arkadaşlar. Burada en önemli değinmem gereken şey tabii ki kaldıraç, ama onun öncesinde isolated ve cross margin seçeneklerimiz var. Şimdi cross şu demek arkadaşlar. Daha doğrusu önce izoleyi anlatayım, sonra cross'u anlatmak daha kolay olur. İzole şu demek arkadaşlar. Ben bir işlem açtığım zaman eğer bu işleme 10 dolar bakiye ayırdıysam benim 10 dolarım bittiği zaman, yani 10 dolar zarara girdiğim zaman işlemimi tamamen kapat. Daha fazla benim cüzdanımdaki herhangi bir bakiyeye dokunma. Ama ben eğer cross işlem açarsam bu da şu demek: ben 10 dolar yatırdım. 10 dolardan daha fazla bir zararım olacak. Sıkıntı değil. Gel benim cüzdanımdaki diğer paradan kesmeye başla ama işlemimi kapatma. Şimdi burada cross işlem seçeneğini tercih eden de var, izoleyi seçen de var. Burada ikisinin de kendi avantajları var ama daha güvenli, daha az zararla sonuçlanabilecek işlemler için ben isolated'ı tercih ediyorum. Neredeyse her zaman, yani %90 izoleyi kullanıyorum. Sonrasında kaldıracımız var. Kaldıraç zaten en önemli araç bu vadeli işlemlerde. Arkadaşlar kaldıracı öyle detaylı anlatacağım ki emin olun anlamamak için gerçekten çabalamanız lazım. Şimdi kaldıracı şöyle anlatayım. Sizin 10 dolarınız var. Bu 10 dolarla 10x bir kaldıraçla işlem açıyorsunuz. Bu 10x kaldıraç sizin bakiyenizi 100 dolarmış gibi gösteriyor. Ve eğer %10 kar ederseniz 10x kaldıraç olduğu için %100 kazanıyorsunuz. Ama aynı şekilde Bitcoin buradan %10 düşerse 10x kaldıraçla %100 para kaybetmiş oluyorsunuz. Yani aslında sizin burada yatırdığınız para aynı. Yani 10 dolarla 10x kaldıraç 100 dolar demek. Siz 100 dolar da yatırabilirdiniz ama 100 dolar değil 10 dolar yatırdınız ve 100 dolar etkisi görüyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? 100 dolarınız var ama hepsini kullanmak istemiyorsunuz. 10 dolar yatırayım. Yani 100 dolarla bu işlemi açsam %10 zarar ettiğimde 10 dolarım gidecek. 10 dolarla 10x işlem açıyorum. %10 düşüşte yine 10 dolarım gidiyor. Ama buraya ayırdığım para daha az oluyor. Bu yüzden kaldıracın kullanımı doğru ellerde gerçekten çok yararlı. Ama siz buraya gelip tabiri caizse hani kumarbaz gibi tamamen şansa 100x bir işlem açarsanız burada sizin hiçbir şekilde bir bilimsel bir tarafı bulunmuyor. Borsa tarafında bu tarz şansla işler ne yazık ki yürümüyor. O yüzden 100x, işte 75x, 125x garip grup kaldıraçlar yerine maksimum 25x ve gerçekten paranızı o an burada kullanmak istemediğiniz zamanlarda 10 dolar atıp bu tarz kaldıraçla daha yüksek bakiyelerde işlem açmaya gayret gösterin. Dediğim gibi kaldıraç bence en fazla 25x ama normal yeni başlayan birisi için bence 5x'ten fazla olmamalı arkadaşlar. Mesela 5x kaldıraçla işlem açtınız ve 100 dolar yatırdınız. Ne oluyor? Siz 500 dolarlık bir işlem açmış oluyorsunuz. Pozisyonda %20 kar oldu. Bu ne demek? 5x kaldıraç açtığınız için %20 kardasınız. Bu sizi 5'e katlıyor. Yani %100 kar etmiş oluyorsunuz ve yatırdığınız para kadar kazanmış oluyorsunuz. Kaldıracın mantığı genel olarak bu arkadaşlar. Kaldıracı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani umarım iddialı olduğum kadar güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. Gerçekten bu konu yeni başlayanların kafasını çok karıştırıyor. Şimdi burada limit, market ve stop limit emir türlerimiz bulunuyor. Limitle market zaten normal spot piyasada da aynı. Market şu anda diyelim Bitcoin long pozisyon açacağım veya short açacağım. Long üzerinden örnek vereyim. Şu an ben limitten açarsam ne yapmam gerekiyor? Buradan bir fiyat seçeceğim. Veya gelip buradan direkt elle yazacağım. Mesela 22.000 yazalım. 22.000 dolardan bir long pozisyon açmak istiyorum. Ve şöyle bir miktar long pozisyon açacağım diyelim. Bunu yatırırken ben bu fiyattan almak istiyorum ve buraya tıkladığım zaman 22.000 doların gelmesini bekleyeceğim. Çünkü ben limit emiri girdim. Ve eğer 22.000 dolara Bitcoin düşmezse benim bu emrim aşağıdaki open orders, yani açık emirler kısmında bekleyecek. Bu fiyat gelene kadar da herhangi bir şekilde pozisyonda olmayacağım. Ama marketten eğer buraya gelip şu kadarlık
dolar değerinde Bitcoin long pozisyon açacağım dersem markette o an en uygun satış emri hangi fiyatlardaysa komple onlardan ben Bitcoin'leri almış olacağım. Stop limitte spot piyasada da söylediğim gibi Bitcoin'i aldığınız zaman veya short açtığınız zaman buraya gelirse benim zararımı kes anlamına gelen emir türü. Onu pozisyona girerken şuradan ayarlayabiliyorsunuz ve ben bunu kesinlikle her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bir pozisyona girerken ne için giriyorum ve neyi riske atıyorum bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bunu bilmezseniz gerçekten yani kısa vadeli 1-2 kazanırsınız ama çekirge misali 1-2 sıçrar sonra gerçekten yere çakılırsınız. Bunu istemediğim için önemli bir şekilde yani çok ciddi bir şekilde uyarıyorum. İşleme girdim. Mesela tamamen sallamasyon bir işlem göstereceğim size. Diyelim şu anda ben diyorum ki Bitcoin 22.000'e düşerse ben şu kadarlık bir long pozisyon açacağım. 268 dolar yatırıyorum. Yani ben direkt kendi paramdan 268 dolar yatırıyorum. 5x kaldıraçla toplam 1300 dolar civarında bir short pozisyon açmış olacağım. Buraya geliyorum, diyorum ki Bitcoin 23.000 dolar olduğunda take profit. Yani benim karımı al. Otomatik bir şekilde benim bütün karımı al diyorum. Ama eğer Bitcoin buradan 22.000'e geldi, pozisyonum açıldı ama sonra Bitcoin diyelim 22.000'den açtım ama 21.800'e düştü. Bu sefer de diyorum ki benim buradan artık hani ben daha fazla zarar etmeyeyim. Çünkü 5x'te kaldıraç var. Bütün param gitmesin. Bu fiyattan artık benim zararım neyse onu iptal et diyorum. İşlemi komple kapat diyorum ve Buy Long butonuna tıkladığım anda Open Orders kısmında benim işlemim gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım ve başka bir işlem açalım. Ama öncesinde long nedir, short nedir bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar long demek normal spot piyasada nasıl ki bir coin'i alıyorsanız yine onu almak demek. Yani long açıyorsunuz. Yükselme ihtimaline karşı bir işlem açıyorsunuz. Long zaten basit. Yani vadeli işlemlerde yapmanın tek farkı kaldıraç kullanmak. Yoksa spotta Bitcoin almak neyse vadeli de long açmak aynı şey. Ama short da şu demek arkadaşlar. Şimdi mesela Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsunuz. Elinizde Bitcoin var. Bitcoin'i satarsınız. Sonra düştüğü fiyattan destek bulacağı fiyattan tekrar alırsınız. Ve bu sayede elinizdeki dolar karşılığı değişmeden daha fazla, daha yüksek adette Bitcoin sahibi olmuş olursunuz. Ve Bitcoin bazlı kârda olursunuz. Ama eğer elinizde Bitcoin yoksa Bitcoin düşerken hiçbir şey yapamazsınız. Yani bunun için de vadeli işlemler kullanmanız gerekiyor. Short pozisyon demek açığa satış demek. Yani vadeli işlemlerde short pozisyon açarken şunu yapmış oluyorsunuz. Elimde Bitcoin yok kardeşim, sen bana biraz Bitcoin'i borç ver. Ben senden borç alayım. Ondan sonra ben bu senden borç aldığım Bitcoin'leri piyasada bir satayım, elime nakit para geçsin. Sonra Bitcoin düşerse eğer, ki ben düşeceğini düşünüyorum, düştüğü zaman ben o Bitcoin'leri tekrar alayım, sana ne kadar Bitcoin borç aldıysam borcumu ödeyeyim, aradaki USDT yani dolar farkı da benim cebimde güzel bir kar olarak kalsın. Yani short açığa satış bu demek arkadaşlar. Temel mantıklarını anlatabildiğimi umuyorum. Şimdi gelin sizlerle beraber canlı bir işlem açalım. 25 dolarlık bir işlem açacağım. Yani daha doğrusu 5 dolar yatırıyorum. 5x kaldıracım var. Bu 25 dolarla long açmak istiyorum. Hemen en uygun alıcı fiyatının üstüne tıklıyorum. Buy long diyorum. Long işlemim açıldı. Burada pozisyonum gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada parite gözüküyor. Toplam benim yatırdığım para çarpı kaldıraç. Yani işlemimin boyutu burada gözüküyor. Girdiğim fiyat, şu anda gözüken fiyat, burada lik price'ım gözüküyor. Yani eğer Bitcoin buraya gelirse benim yatırdığım bütün param gidecek. Margin ratio gözüküyor. Toplam margin yani benim yatırdığım margin gözüküyor. Ve buna ekleme yapabiliyorum bu arada. Yani kaldırıcı değiştirmeden buraya ekleme yapıyorum. Bu da aslında şu anlama geliyor. Ben kaldırıcımı düşürüyorum. Yani oransal olarak baktığınız zaman işlemlerde stop olacağınızı anladığınız zaman ama hala işleme güveniyorsanız margin ekleme yapabilirsiniz. Burada benim P&L'im gözüküyor. Yani şu anda %0.68 civarı kârdayım. Toplam 3
sent 0.04 dolar şu anda kârdayım. Buradaki paylaşma butonuna tıklarsam da bu şekilde bir P&L paylaşımı yapabiliyorum. Download deyip bu görseli paylaşabiliyorum arkadaşlar. Bunu da merak edenler olacaktır. Burada close all positions var. Yani bütün işlemleri kapatabiliyoruz buradan. Market butonuna tıkladığım anda en uygun satış fiyatı neyse o fiyattan işlemimi kapatıyorum. Tıkladığım anda işlemimi kapattım ve buradaki trade history kısmından bakın 22.118'den işlem açmıştık. 22.170'ten işlemimizi kapattık arkadaşlar. Toplamda 0.051 dolar civarı bir karımız var. Bitcoin'e tam kapattıktan sonra bir tık yükseldi. Burada bir 2-3 sent daha kazanabilirdik. Bakın gördüğünüz gibi işlem, yani size gösterirken bile 5 sent civarı kardayız. Yani hala hep her zaman winner'ız yani. Bu işlemler için de bu arada Terry Traders grubumuza katılmayı unutmayınız. YouTube'a falan da abone olursunuz, her neyse. Şimdi genel olarak mantık bu. Yani kaldırıcı anlattım. İşlem nasıl açılır anlattım. Take profit, stop loss. Başka da bir şey kalmadı zaten. Evet, bu videomuzda da anlatabileceklerimiz bunlar. Umarım güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir sizlere. Bu video sizin için yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.